Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle birlikte yaza damgasını vuracak borcam pastası hazırlayacağız. Hem de çilek kremalı. Kremasının yapılışını görünce zaten bir kez daha hayran kalacaksınız eminim. Ve yaz boyu yapmaktan asla bıkmayacağınız ve her yaptığınızda ayrı bir zevk alacağınız pasta tarifi olacak. Evet, dilerseniz tarifimize geçelim. Tarifime geçmeden önce sizlerden küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup ücretsiz bir şekilde bana destek verebilirsiniz. Sizler de bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden haberdar olursunuz. Evet, şimdi hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, tarifimizin yapılışına kekimizi yapmakla başlayalım. Burada böyle 3 tane oda sıcaklığında yumurtam var. Hemen kabımın içine alıyorum. Üzerine 1 bardak şeker ilave ediyorum. Yumurtam ve şekerimi 5 dakika köpürene kadar çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. 5 dakika çırptım. Hemen üzerine oda sıcaklığında sütümü ilave ediyorum. Hemen buna da açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Yumurtamızı ve sütümüzü dolaptan direkt alıp da kullanmayalım. Çünkü neden derseniz, eğer direkt alıp kullanırsak yumurtamızı ve sütümüzü, bu defa kekimiz güzel kabarmıyor. Basık bir kek elde ediyoruz. Onun olmaması için direkt dolaptan alıp kullanmayalım. Bu püf noktasına çok dikkat edin derim. Evet, 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Unumu ilave etmeden önce bir karıştıracağım. Evet, tamam, yeterli. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. 2,5 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave ederseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü unumuzun markasından markasına değişiklik gösterebiliyor un miktarımızda. Bir de yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Bu püf noktasına da dikkat edin arkadaşlar. Evet, şimdi düşük ayarda alttan üste doğru çırpacağım ki hamurumuz sönmesin. Eğer üstten alta doğru çırparsak hamurumuz söner ve yine kekimizde güzel sonuçlar alamayız. Basık ve kabarmayan bir kek elde ederiz, bilginize. Evet, hemen birazcık daha un ilave edeceğim. Yine düşük ayarda alttan üste doğru çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. Pürüzsüz hale gelinceye kadar çırptım. Şimdi mikserimi kaldırmak istiyorum. Evet, şimdi dilerseniz kek hamurumuzu borcamımıza ilave edelim. Hemen böyle göstermek istiyorum. 2,5 su bardağı unumun 2 su bardağını kullandım, bilginize. Evet, tepsimin altına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Böyle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Evet, tamam, yeterli. Şimdi eşit bir şekilde ilave edelim.
Evet, hemen böyle masamın üzerine bir iki vurmak istiyorum. Arasındaki baloncukların kaybolması için. Evet, tamam. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirmede değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, kekim pişti. Daha yeni fırınımdan çıkardım. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Kekimizin piştiğini nasıl anlarız? Böyle bir kürdan yardımıyla anlayabiliriz. Kürdanımız temiz çıkıyorsa fırından alabilirsiniz kekinizi. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi kekimin bir 10 dakika ilk sıcaklığı çıksın, sonra sütünü ilave edeceğim. Evet, kekimizin ilk sıcaklığı çıktı. 10 dakika hemen böyle kürdanımla delikçikler açıyorum. Sonra sütümü ilave edeceğim. Kürdanla böyle delikçikler açmamın nedeni de kekimiz her tarafına eşit bir şekilde sütünü çeksin diye. Evet, tamam, yeterli. Hemen böyle 2 bardak sütümü ilave edeceğim. Evet, şimdi kekimiz tamamen sütünü çeksin. Biz de bu arada ikinci katımızın kremasını hazırlayalım. Hemen böyle kenara alıyorum. Bu arada kekimizin de tamamen soğuması lazım. Sıcak olmaması lazım arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet, burada böyle 300 gram çileğim var. Ben akşamdan yıkadım. Çok temiz olacak bir şekilde. Çileğinizin çok temiz olması lazım arkadaşlar. Yani yıkanırken temiz yıkayın. Ben önce karbonatlı suyla bir 15 dakika beklettim ve sonra 3 sudan daha geçirdim çileklerimi. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çileğimi robotumdan geçireceğim. Evet, hemen bakalım pürüzsüz hale gelmiş mi çileğimiz. Evet, tamam, yeterli. Evet, şimdi robottan geçirmiş olduğum çileğimi kabımın içine alıyorum. Evet, burada böyle 2 paket krem şantim var. Hemen üzerine ilave ediyorum. Mikserimden geçireceğim. Eğer krem şantim az gelirse yarım paket daha ekleyeceğim. Evet, şimdi düşük ayarda mikserimle çırpacağım. Evet, hemen bir kontrol etmek istiyorum. Evet, yarım paket daha krem şanti ilave edeceğim. Evet, şimdi tekrardan pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Evet, tamam, yeterli. 5 dakika çırptım. Evet, hemen böyle göstereyim. Kıvamı bu şekilde olacak. Yani toplamda 2,5 paket krem şanti kullandım arkadaşlar, bilginize. Evet, şimdi dolabımın alt kısmına kaldıracağım. Kekimiz soğuyana kadar kremamız da dinlensin. Evet, kremamız ve kekimiz dinlenirken biz de dilerseniz çikolata sosumuzu hazırlayalım. Çikolata sosum için 1 paket hazır çikolata sosu kullanıyorum. Üstündeki yazan tarife göre hazırlıyorum.
Ama hemen bunu belirtmek istiyorum. Paketimizin üzerinde 2,5 su bardağı süt ile hazırlanır yazıyor. Ama ben 2 su bardağı sütle hazırlayacağım. Çünkü ben akışkan çikolata sosu sevmediğim için 2 su bardağı süt ile hazırlayacağım. Sizler dilerseniz 2,5 su bardağı süt ile hazırlayabilirsiniz. Eğer çikolatanızın akışkan olmasını istiyorsanız. Evet, hemen diğer bardağımın üzerine de sütle tamamlayıp ilave edeceğim. Evet, şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar tel çırpacağımla çırpacağım. 2-3 dakika kadar. Evet, tamam, yeterli. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Kıvam almaya başladıktan sonra 2-3 taşım kaynatıp çikolata sosumu ocağımın üzerinden alacağım ve soğumaya bırakacağım. Çikolata sosumuzun tamamen soğuması lazım. Çünkü neden derseniz ikinci katımız krem şantili olduğu için kremamız sıcak haliyle çikolata sosumuzu eğer ilave edersek ikinci katımızdaki kremamızı tamamen eritecektir. Bu püf noktasına da çok dikkat etmeliyiz. Evet, şimdi ocağımın üzerine alıp pişireceğim. Evet, çikolata sosum da tamamen soğudu. Dilerseniz kalan aşamamıza devam edelim. Hemen böyle kremamı kekimin üzerine ilave ediyorum. Şimdi eşit olacak şekilde kekimin üzerine tamamen dağıtacağım. Evet, şimdi kalan aşamasına da spatulamla düzleyeceğim ki daha düzgün görünümlü olsun pastamız. Evet, tamam, yeterli. Evet, şimdi çikolata sosumuzu ilave edelim. Hemen böyle çikolata sosumun da kıvamını göstermek istiyorum. Evet, 2 su bardağı süt ile hazırladığım çikolata sosumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Belirtmiş olayım, ona göre çikolata sosunuzu hazırlarsınız. Evet, şimdi her tarafına gelecek şekilde ilave edelim. Evet, şimdi her tarafına gelecek şekilde dağıtalım. Evet, şimdi son olarak da spatulamla düzleyeceğim daha düzgün görünmesi için. Evet, hemen bu şekilde düzleyelim. Evet, tamam, yeterli. Evet, şimdi pastamı 4-5 saat dolabımın alt kısmında dinlenmeye bırakacağım bilginize. Evet, pastamız dinlendi. Şimdi dilerseniz dilimleyelim. Evet, her dilimlediğinizde bıçağınızı temizleyin ki dilimlerimiz temiz görünsün. Evet, şimdi döndürelim. Evet, tamam, dilimler haline getirdik. Şimdi dilerseniz servis tabağımın içine almak istiyorum. Onun öncesinde sizler üzerini süsleyebilirsiniz. Ben süsleme gereği duymadığım için süslemedim.
Çilekle veya Hindistan ceviziyle veya istediğiniz meyveyle süsleyebilirsiniz. Evet, şimdi bir dilim çıkarıp iç dokusunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, hemen böyle bir dilim çıkartalım. Evet, böyle 2 dilim almak istiyorum. Evet, hemen böyle kenara alıyorum. İç dokusuna bakalım. Yani bakar mısınız? O kadar güzel bir pasta tarifi oldu ki kesinlikle dillerden düşmeyecek, yaza damgasını vuracak bir pasta tarifi oldu. Kesinlikle hepinize tavsiye ederim bu pasta tarifini. Kaydedin ve asla kaybetmeyin. Kesinlikle sizlere tavsiye edebileceğim bir pasta tarifi oldu. Aile bireyleriniz, misafirleriniz böyle bir pasta daha önce asla yemedik de görmedik de diyecekler. Kesinlikle eminim bundan arkadaşlar. Evet, hemen böyle bir sizler için de tadına bakmak istiyorum da hakkınızı helal edin. Kesinlikle şahane ötesi bir borcam pastası tarifi oldu. İddia ediyorum arkadaşlar, kimler izler, kimlerin karşısına çıkar bu tarifin bilmiyorum ama İzleyenler o kadar şanslı ki, çünkü neden derseniz yaz boyu bu pastayı dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz, o kadar söylüyorum. Evet, bugün de bir tarifimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Sizler tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıklı mutlu günler diliyorum.